Kısa bir animasyonun nasıl hazırlandığını hiç merak ettiniz mi? Bu videoda Stony ve Krep için hazırladığım kısa animasyonun fikir aşamasından yapay zeka ile hareketlendirilmesine kadar bütün süreci göstereceğim. İlk olarak animasyonun temel fikrini belirliyorum. Bu hikayede Stony ve Krep, büyülü bir taş odada gizlenmiş 8 sayılarını bulmaya çalışıyor. Hikayeyi belirledikten sonra sahneleri tek tek planlıyorum. Animasyonun başında karakterler odaya giriyor. Ardından gizlenmiş 8'ler canlanıyor ve kaçmaya başlıyor. Stony ve Krep, kaçan 8'leri yakalamak için eğlenceli bir kovalamacaya başlıyor. Finalde ise bütün 8'leri yakalayarak gizli kapıyı açıyorlar. Sahne planı hazır olduğunda Stony ve Krep referans görsellerini ChatGPT'ye yüklüyorum. Karakterlerin renklerinin, yüzlerinin ve vücut şekillerinin değişmemesi benim için çok önemli. İlk olarak animasyonun başlangıç karesini hazırlıyorum. Daha sonra aynı ortamı, ışıklandırmayı ve kamera açısını koruyarak sahnenin bitiş karesini oluşturuyorum. Başlangıç ve bitiş görsellerinin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Kamera açısı veya karakterlerin konumu çok fazla değişirse, animasyon sırasında bozulmalar oluşabiliyor. Her sahne için aynı işlemi tekrarlıyorum. Önce bir önceki sahnenin son görselini yeni sahnenin başlangıç karesi olarak kullanıyorum. Ardından yeni sahnenin nasıl biteceğini gösteren ikinci bir görsel hazırlıyorum. Görseller tamamlandığında ChatGPT'den bu iki kareye uygun bir Kling AI animasyon promptu oluşturmasını istiyorum. Prompt içerisinde karakterlerin hareketlerini, kamera davranışını ve sahnede gerçekleşecek olayları ayrıntılı şekilde belirtiyorum. Ayrıca karakterlerin bozulmaması, geri geri yürümemesi, ortamın değişmemesi ve hareketlerin doğal görünmesi gibi önemli kuralları da ekliyorum. Daha sonra Kling AI'ya geçiyorum. Hazırladığım ilk görseli başlangıç karesi, ikinci görseli ise bitiş karesi olarak yüklüyorum. ChatGPT'den aldığım İngilizce animasyon promptunu Kling AI'ya ekliyorum. Videoyu dikey 9:16 formatında oluşturuyorum. Sonuç istediğim gibi olmazsa promptu veya görselleri düzenleyerek sahneyi yeniden üretiyorum. Bütün sahneler hazır olduğunda ise videoları birleştirmek, seslendirmeleri ve efektleri eklemek için CapCut'a geçiyorum. Ve böylece kısa animasyonumuz tamamlanmış oluyor. Stony ve Krep'in yeni maceralarını görmek için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.